Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde metnin başlığını geçen derste untitled olarak yani başlıksız gibi bir isim belirlemiştik. Daha doğrusu belirlememiştik. Bu varsayılandı. Gelin bu dersimizde bunun nasıl değiştirileceğini öğreneceğiz. Çok basit. Parantez içindeki ifadeyi değiştirdiğimizde örneğin merhaba Mart'tan merhaba Mart'tan gibi bir başlıkla ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Bu takdirde eee, başlığımızı değiştirmiş olacağız. Diğer bilgileri de değiştirebiliriz. Örneğin yazarı, tarihi vesaireyi tırnak içindeki ifadeleri değiştirmemiz yeterli. Örneğin metne yaptığımız bazı işlemleri örneğin yeni bir başlık atalım buraya. Regresyon örneği diye. Regresyon örneği ve bunun altına metnimize nasıl bilgiler ekleyeceğimizi görelim. Örneğin burada yani paragraf eklemek istiyoruz. Şuradan Markdown dokümanına paragraf ve R ekleyelim. Burada regresyon tahmin edeceğiz. Armart'tan dokümanına paragraf ekleyelim. Aşağıdaki bir R parçamız olsun. Şuraya iki nokta üst üste koyalım. Ve burada ne yapıyoruz? 3 nokta R yani 2-3 noktanın arasına bu nerede yazılıyordu hatırlarsak noktalı virgülü olan tuşun alt cross'la yazdığımızda bu noktaları elde ediyorduk. 3 defa tıkladığımızda bunu elde ediyoruz ve parantez için kıvırcık parantez içine R yazıyoruz. Yani altta yazan kısmı R programı kullanılarak işlem yapılacak. Burada bir regresyon tahmin ediyoruz. Bu regresyonu kar veri seti kullanarak bunu tanıyor R. Temel paketlerin içinde yer alan bir veri seti. Bağımlı değişkenin dist, açıklayıcı değişkenin yani dist uzaklık demek, uzaklık değişkeni açıklayıcı değişkeninde speed olduğu bir regresyonu en küçük kareler yöntemiyle tahmin edecek ve tahmin sonuçlarını fit adı altında saklayacak ve iki tane parametre tahmini söz konusu. Kesişim ve eğim parametresi çünkü bu basit bir regresyon. Ve bu parametre tahminlerimi B adı altında saklıyorum. Coef komutu fit adı altında saklanan regresyonun parametre tahminlerini B olarak sakla diyor. Burada kar veri setinin serpme grafiği ve tahmin ettiğim regresyon doğrusunu yani kesişimi beta B0 şapka, eğimi de B1 şapka olan regresyon doğrusunu ne yap dedik? Çiz dedik. Buraya bakın ürettiğimiz sonuç bu şekilde. Echo false demediğimiz için bu işlem sonucu elde ettiğimiz bu işlemleri yapmak için kullandığımız komut satırları da burada yer almakta. Bakın bu noktalar serpme grafiğimiz. Bu da tahmin ettiğimiz regresyon doğrusu. Altına bilgiler ekleyebiliriz. Biraz önce yaptığımız açıklamaları paragraf şeklinde ekleyebiliriz. Burada evet. Bakın bunları ekledikten sonra metnimiz nasıl değişecek? Bakın burada Need'e bastığımızda bakın serpme grafiğimiz gördüğünüz üzere dikey eksende bağımlı değişkenimiz, yatay eksende açıklayıcı değişkenimiz yer alıyor. X ve Y. Tekrar bastık. Gördüğünüz üzere eklediğimiz paragraf burada
mevcut. Grafiğe ilişkin açıklamalar. Bu dersimiz de burada bitmekte. Hepinize iyi günler dilerim. Gelecek dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.